anlatacağımız konu testosteronu ve ereksiyon kalitesinin, sertleşme kalitesini arttıran yiyeceklerden bahsedeceğiz gene. Daha önce bu konuyla ilgili birçok video yapmıştık. Bunları da seyredebilirsiniz ama özellikle düşük karbonhidratta Akdeniz diyetinden bahsetmiştik. Bununla ilgili yapılan çalışmalar zaten Akdeniz diyetinin antiinflamatuar bir diyet olması, proinflamatuar olarak aldığımız yiyeceklerin etkisinin düzeltmesi ve aynı zamanda kalori miktarının da bu diyette düşük tutulması, karbonhidratlardan gelen kalorinin toplam diyette oluşan kalorinin %30-35 civarına kalmasını sağlamasının iyi olabileceğiyle ilgili bir video hazırlamıştık daha önce. Bu diyetteki özellikler neydi? Mutlaka günde 1 ya da 2 porsiyon sebze yemeği, sebze yemeklerinden soya güller, lahana güller, turp güller tercih edilebiliyordu. Aynı zamanda et tüketiminin organik olmasına çalışmak, elimizden geldiği kadar organik tüketimini etmek, mutlaka günde 1 ya da 2 porsiyon maydanoz, tereyağı, fesleğen, roka gibi günlük 40'ar gram civarında çiğ, fındık, ceviz, badem gibi kuru yemiş tüketiminin olması, sabahları mutlaka 1 ya da 3 civarında az pişmiş, haşlanmış, az haşlanmış yumurta tüketimi mutlaka öneriliyordu. Ve burada yoğurt vardı arkadaşlar. Bir de yoğurtta süt ürünleri tüketiminden kaçınılması ama fermente gıdalardan kefir ve yoğurt öneriliyordu. Peynir olarak da sadece keçi peyniri öneriliyordu arkadaşlar, çok isteyen olursa. Yoğurtta da bizim tercihimiz tabi probiyotik miktarı yüksek olan yoğurt. Bunu da evde yapabiliyorsunuz zaten. Bununla ilgili de birçok YouTube'da video var arkadaşlar. Nasıl hazırlayabilirsiniz? Probiyotik miktarı yüksek olan küçük yoğurtlar var arkadaşlar. Bu yoğurtları alıp yoğurt mayası gibi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda evde yoğurt hazırlayacağımız yoğurt makineleri de var. Bunun içerisine inülin koyduğunuz zaman bakteriler gidip bu inülini tüketip yoğurttaki, sizin kendi hazırladığınız yoğurttaki probiyotik miktarının çok fazla olmasını sağlayabilirsiniz. Burada yurt dışında bu konuyla ilgili video hazırlamış ünlü bir doktor var. Burada 8-10 saat mayalama yerine yaklaşık 36 saatlik bir mayalama süresini tercih etmiş. Tabii mayalama süresi arttıkça probiyotik miktarı da artmaya başlıyor arkadaşlar. Yoğurdu bu şekilde hazırlayan inülin, probiyotik artı uzun süreli mayalama, uzun süre 37-38 derece civarında yoğurdu mayalamayla yapmışlar. Uzun, yani 40 dereceye 42 dereceye kadar çıkmamışlar yoğurt makinesinde. Onun dışında arkadaşlar bir de zencefilden bahsetmek istiyorum. Tabii zencefil de bizim Akdeniz mutfağımızın çok önemli antioksidan, antiinflamatuar, baharat diyebiliriz. Taze tüketirsek eğer bir sebze diyebiliriz aslında. Çok da fazla tüketilmediği için sebze diyemiyoruz. Çünkü aynı patatese benziyor. Tadı da böyle bir garip bir tadı var. Yenecek gibi değil ama zencefil ne yazık ki antiinflamatuar özelliğinin olması, hayvan deneylerinde farelerde testosteron miktarının arttırması, damar içini kaplayan endotel hücrelerinden nitrik oksit salınımını arttırması nedeniyle oldukça fonksiyonel bir besin olduğunu söylemek lazım. Daha yapılmış bir çalışma var. Hem testosteron hem de ereksiyon kalitesini arttırdığını göstermişler zencefilde ama nasıl bir çalışma yapmışlar? Sabahları bir tatlı kaşığı zencefili, taze zencefili limon ve balla karıştırmışlar. Başka türlü tüketmek çok zor çünkü. Onun dışında öğlenleyin gene ılık su bardağına bir yarım çay kaşığı zencefili karıştırmışlar, tükettirmişler. Bir de akşam yarım çay kaşığı zencefili tükettirmişler arkadaşlar. Tabii şunu da söylemek lazım. Kuru, toz zencefilde kalite farkı olabiliyor arkadaşlar. Taze zencefilde o kadar da farkı olacağını düşünmüyorum. Kuru zencefilin avantajı içerisindeki bazı maddeler yoğunlaşmaya başlıyor. Taze ama tabii yağını kaybediyor. O aromatik yağını kaybediyor aslında. Taze zencefilde de aromatik yağ var arkadaşlar. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var. Sonuç olarak antiinflamatuar beslenmenin proinflamatuar beslenmeye göre daha iyi olduğu ortaya kondu. Bununla ilgili yapılmış çalışmalarda da diyetle ilgili proinflamatuar arkadaşlar batı tarzı, işte hamburger, pizza, kızartma tarzının yoğun olduğu, bitkisel yağların yoğun olduğu bir beslenme tarzı. Bitkisel derken zeytinyağını hariç tutuyorum arkadaşlar. Kanola gibi zararlı, palmitik yağlar gibi zararlı yağların çok tüketildiği, paket yiyeceklerin çok tüketildiği bir batı tarzı beslenme, inflamatuar bir beslenme oluyor. Burada da zaten küçük çocuklarda bile 15-16 yaşından sonra bile damarlarda plakların geliştiği, inme, kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalıkların daha erken yaşlarda olduğunu gösteren birçok yayın var. Şimdi biz
testosteron artışı ve ereksiyon kalitesi için tabii ki amacımız burada ne? İnflamatuar, anti-inflamatuar, yani vücutta inflamasyonun, damarlarda kalınlaşmanın, arteriosklerozun, plakların gelişmediği bir diyet tarzıyla beslenme. Tabii ki böyle besleniyor ama aldığı kalori miktarı da önemli arkadaşlar. Şimdi diyetiniz önemli ama aldığınız kalori miktarı da önemli. İşte boyunuz 1.80 ise kilonuz da 80'ini geçmemesi gerekiyor. Tamam, diyetiniz güzel, eyvallah, ama aşırı da olmaması, kilo artışı olmaması gerekiyor ki kilo arttıkça, vücutta yağ oranı biriktikçe bu sefer hem testosteron daha çok östrojen denmeye başlıyor. Dönüşen östrojen seks hormon binding globulini arttırıyor. Seks hormon binding globulin ister istemez gidip östrojenden ziyade testosteronu tutuyor. Testosteronu tuttuğu için serbest testosteron düşüyor. Smoothie hazırlayabilirsiniz kendinize. En kolay smoothie ise, smoothie yapmak için ne yapmanız lazım arkadaşlar? Zencefili, taze bir zencefili soyup yıkadıktan sonra üzerine 2-3 tane limon atabilirsiniz. Tadını da kırmak için istiyorsanız bir portakal atabilirsiniz. Birazcık da bir miktar su eklersiniz arkadaşlar içine. Bunu mikserde karıştırdıktan sonra tüketebilirsiniz. İçerisine nitrik oksit miktarını arttırmak isterseniz içine biraz pancar ekleyerek daha da nitrik oksit seviyesini arttırabilirsiniz isterseniz. Tansiyonunuz varsa tansiyonunuza iyi gelir. Nitrik oksit miktarını nitrat alarak arttırmış olacaksınız böylece. İsterseniz içine ereksiyon kalitesi ve testosteron için kullandığımız bizim firmanın Ade Limited Edition diye bir ürünü var. İsterseniz bir ölçekte ondan karıştırırsınız içine. Tabii ki etki miktarı ciddi derecede artmış olacaktır. Hem ereksiyonda hem de testosteron seviyesinde. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar, ereksiyona ve testosterona iyi gelen yiyecekler ve diyet. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.